Akabinde başka şehirleri de gezme fırsatı buldum. Başka ülkelere gittim. Almanya, Çekya, Macaristan gibi başka şehirleri de gezdim. Çok zorlu bir süreçti, biraz da değil. Bir sürü şey doldurduk, karşıya gönderdik, karşıdan bir şey geldi vesaire. O bir kişi de beni az daha dersinden bırakacaktı. Hani görevler çıkıyor. İşte normal sivil giyinmişler. Ama bir anda böyle burasını açıyor böyle. Türkiye'de olsa yabancı biri gelse sınıfına. Bir hafta onunla geçirirsin hani, anladın mı? Her yeri gösterirsin falan ama kimse merhaba bile demedi yani. Öyle oturdum sadece sınıfta. Yani giderken beklemiyordum açıkçası. Hani Erasmus'a gidiyorum, Polonya'ya gidiyorum bir de hani o kadar tercih edileceğini bilmiyordum oranın. Bir de küçük bir şehriydi. 400 euronu geldiğinde ve... Ne yanlış oldu? Adım Onur Aksu. Trakya Üniversitesi 4. sınıf öğrencisiyim. İngilizce öğretmenliği okuyorum. 2. sınıftayken Erasmus'a gittim. Polonya'ya Erasmus yaptım. Şimdi şöyle, ben Türkiye'de bile aslında fazla gezme şansım olmadı. Baktım böyle bir şans geldi ayağıma, yurt dışına çıkmak gibi. Ve hani Erasmus vizesiyle çıktığın zaman birçok ülkeyi de gezebiliyorsun. Bu fırsatı kaçırmak istemedim ben de. Polonya'ya gittim ama akabinde başka şehirleri de gezme fırsatı buldum. Başka ülkelere gittim. Almanya, Çekya, Macaristan gibi başka şehirleri de gezdim. Gitmekteki amacım aslında tabii ki de gezmekti ama onun dışında gezeceğim yerlerin biraz olsun kültürünü görmek, hani dünyada başka insanlar var ve bu insanlar nasıl yaşıyor, bunları merak ettiğim için gittim aslında. Neden Polonya? Çünkü çok makuldü gitmesi. Para biriminden dolayı, para birimi euro olmadığı için oraya gitmeye karar verdim. Erasmus sınavına girdim ilk başta. Sınav herhalde bu sürecin en kolay kısmıydı ve en başındaki şeydi. Sınavdan yine iyi bir puan aldım. Polonya'yı tercih ettim. Bazı evraklar gerekiyordu. İşte bu evrakları çıkarmak biraz çok zorlu bir süreçti. Biraz da değil. Bir sürü şey doldurduk, karşıya gönderdik, karşıdan bir şey geldi vesaire. Şimdi bu gerekli belgeleri hazırlarken belli başlı sözleşmeler imzalıyorsun. Sana belli bir miktar para vereceklerini söylüyorlar. İşte ulusal ajans bünyesinde üniversite sana para veriyor. Bu para 1300 euroydu ben giderken. 900 eurosunu nasıl kullanılıyor lan bu kelime? 900 eurosunu 900 eurosunu mu ama? Eurosunu işte. 900 eurosunu toplamda 1300 euro vereceklerdi fakat bunun 900'ünü giderken verdiler. Geldiğin zaman da eğer orada herhangi bir sorun çıkarmazsan, işte bir suça karışmazsan veya işte okulundan çok okula gitmezsen vesaire 400 euronu geldiğinde ve... Cümle yanlış oldu. Şöyle toplamda verilecek para 1300 euro ama bunu giderken 900'ünü veriyorlar sana. Geldiğin zaman da 400'ünü veriyorlar ama bir şartla, orada herhangi bir sorun çıkarmamış olman lazım. İşte okula gideceksin, ondan sonra herhangi bir suça karışmayacaksın vesaire. Sonra geldiğin zaman 400'ünü veriyorlar. Gittiğin ülkeye göre değişiyor bu arada. Mesela Polonya 3. kategorideydi. O yüzden az veriyorlardı. Onun dışında Almanya'ya gidersen mesela 1. kategoride daha fazla para alıyorsun. Sonra işte vize var. Vizeden önce pasaport çıkartması falan filan. Vizede bile çok tedirgin olmuştum. İşte vize bana çıkacak mı, gelecek mi vesaire diye. Hani kaç kişiye sordum. Beni rahatlatıyordu bu aldığım cevaplar ama o kadar da rahatlamıyordum. Neyse uçağa bindikten sonra rahatladım, tamam dedim, artık gidiyorum. Berlin'e indim önce. Berlin'den geçecektim. Berlin'e indikten sonra ilk kez bu arada bir uçuş yaptım. Ve indiğim yer bir anda bambaşka bir yerdi. Bir anda herkesin dili değişti. Etraftaki tabelaların dili değişti falan. Hani birine bir şey soracağım, Türkçe soramıyorsun. Yani istersen deneyebilirsin tabii, Almanya olduğu için. Daha sonra Flixbus'la beraber Polonya'ya geçtim. Polonya'ya indikten sonra gece vaktiydi. Bir arkadaşımla konuşuyordum. Trakya Üniversitesi'nden tanışmıştık. Aynı yere gideceğimizi öğrenmiştik. O da şey demişti, hani istersen benim odama gelebilirsin, işte şu odada kalıyorum. İşte istersen benle kal falan demişti. Ben de tamam demiştim. Sonra gece 2 gibi falan girdim ben yurda. Girişte bir kadın vardı. İşte böyle bakıyor. İngilizce konuşmaya çalıştım ama anlamıyor tabii. Ama kullandığım bazı kilit
kelimelerde anladı herhalde. Erasmus falan deyince he falan filan bir şeyler yaptı. Oradan bir defter açtı. Ondan sonra orada işte bir isim listesi vardı. Seni nereye yazayım anlamında böyle bakıyordu. Dedim oraya yaz falan. Nevresim verdi bana. Yukarıya çıktım. Sonra odayı aradım. Odayı buldum. Öyle o şekilde odaya yerleştim ondan sonra. Ertesi gün Oğuzhan'ın buddy'si geldi. Onunla o gün boyunca evrak mücadelesine girdik. Bir yerlere gittik, evrak çıkardık, öğrenci kimliği çıkardık, oradan buraya imza attık vesaire vesaire. Bu sıkıcı işler de bittikten sonra pazartesi günü falandı. Benim okula gitmem gerekiyordu artık. Okula gittim. Bölüm başkanını buldum. İşte derslerimi hazırlattım vesaire. Ondan sonra resmi olarak okula başladım. Okul programı çok sıkı değildi. Daha böyle az ders vardı. Herhalde bilmiyorum, ben Erasmus öğrencisi olduğum için de olabilir. Öğretmenlerim genelde yakın davrandılar bana. Ama öğrenciler hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Şöyle sınıf mevcudu hep azdı. Hiç kimse de böyle yanıma gidip mesela "Ne haber?" demedi. Hani çok değişik bir şey. Hani Türkiye'de olsa yabancı biri gelse sınıfına bir hafta onunla geçirirsin, hani anladın mı? Her yeri gösterirsin falan ama kimse merhaba bile demedi yani. Öyle oturdum sadece sınıfta. Böyle dışlanmış hissettim biraz. Evet. Ne diyeyim? Şimdi şöyle, Erasmus'a gitmeden önce düşündüm hani eğitim nasıl olacak, nasıl bir sınıfa gireceğim, derslerim nasıl olacak, denklenecek mi vesaire çok düşündüm. Ama dedim ki ya olsun, ne olursa olsun sonuçta oraya gideceğim ve Erasmus hayatı geçireceğim. Hani dönem uzatmam gerekse bile hani uzatırım, şey olmaz diye düşündüm. Öyle gittim. Karşılaştığım eğitim şöyle biraz daha serbestti. Yani her öğretmen birbirinden farklıydı. Türkiye'de gördüğümüz eğitim tarzı değil. Herkesin farklı bir ders işleyişi vardı. Süreleri de yine değişiyordu hocadan hocaya. Yani bazılarını sevdim. Gerçekten hatta uyguladığım da oldu. Sunumlarımda vesaire tekniklerini kullandığım da oldu. Bazılarının hoşuma gitmedi. Sınıf kalabalıklığına gelecek olursak çok az kişiydi. Gerçekten çok az kişi vardı. Mesela bir sınıfta hatırlıyorum 6 kişi oluyorduk. Bazen 8 kişi oluyorduk. Böylelikle hani eşli değil. Grup da değil. Hayır, interaktif değil. Onun bir ismi vardı. İkili olman gerekiyor ya bazı dersler. Neyse, sınıf mevcutunun az olmasıyla beraber grup içinde çalışmak da daha kolay oluyordu. Hani hoca ikili gruplar oluşturun dediği zaman hemen yanındakiyle grup oluyorsun vesaire. Bu yönden de iyiydi. Belki de hani Erasmus öğrencisi olduğum için beni fazla sıkmadılar. Hani çok fazla yük vermediler omuzlarıma. Onun dışında hani diğer arkadaşlara baktığım zaman hani konuştuğum oldu daha sonra da. Sürekli ödev yapıyorlardı, işte sürekli derse bir şey getiriyorlardı vesaire ama benden bütün hocalar bir kişi hariç fazla bir şey beklemedi. O bir kişi de beni az da dersinden bırakacaktı. Hani zar zor ikna ettim. Daha sonra beni tekrar bir sınava soktu. O zaman senin sınav yapacağım falan dedi. Geç dedi. Öyle hani zor geçmiştim onun sınavından. Biraz değişik bir insandı. Diğer derslerde ise bu durum böyle değildi. Hani daha rahatlardı. Bazısı ödev verdi. İşte şu ödevi bana şu tarihte getirirsin. Belli bir konu veriyor. İşte bir sunum yap vesaire o şekilde. Daha kolaydı. Hani derslerimin puanları da genelde yüksekti. Hatta çoğu yüksekti. İşte B, A seviyesindeydi hepsi. O yüzden hani ortalamamı da yükselttim diyebilirim. Ama herkes bu konuda şanslı değil. Bazıları ortalamasını düşürüyor. Burayı kesersin. Şimdi ben İngilizce bölümünde okuduğum için hani gittiğim fakültedeki bütün hocaların, bütün profesörlerin ve öğrencilerin hepsi İngilizce biliyordu. Mesela spor okulunda okuyan arkadaşlar vardı. Herkesin hocası İngilizce bilmiyordu veya sınıf arkadaşı İngilizce bilmiyordu. O yüzden birebir dersler alıyorlardı hocalarından veya işte ders niyetine gidiyor mesela. 10 dakika bir konuşma yapıyorlar. Ondan sonra öğrenci ayrılıyor falan. Hani okula gitmeyen arkadaşım da vardı resmen. Gitmedi okula. Ama yine puanları yüksek aldı. Biraz yurt hayatından bahsedeyim. Şöyle hani gittiğim zaman ben zaten Türkiye'de yurtta kalıyordum. Hani belli bir şey gördüm yani yurt hayatı yaşadım. Oraya gittiğimde de benzer bir şey bekliyordum ama çok farklı bir yer çıktı. Bir kere yurtta yemek servisi yok. Mutfak var. Mutfağı paylaşıyorsun bir sürü odayla ve kendi yemeğini kendin yapman gerekiyor. Mutfak çok pis oluyordu genelde. Çok fazla insan aynı yere akın ettiği için ve çok kalabalık olduğundan böyle hani belli başlı saatlerde gidip yemek yapman gerekiyordu. Onun dışında banyonun kapısı yoktu mesela, bunu söyleyebilirim. Banyo böyle bir perde şeklindeydi ve 4 oda ortak kullanıyordu. Tuvaleti de aynı şekilde, çok küçüktü. Biz Polonyalılarla ortak kullanıyorduk ve hani kattaki tek Polonyalı onlardı. Bize denk gelmişlerdi ve hani hep genelde pis bırakıyorlardı. Özellikle onların lavaboları mesela çok pisti. Yataklar, Polonya'daki yataklardan bahsetmem gerekirse çok yerdelerdi. Çok aşırı yerdelerdi. Böyle hani yataktan kalktıktan sonra yorganını atarsın, yere devrildi yorgan. Hani o kadar yerde olmaz bir yatak ve çok rahatsızdı. Yani herhalde komünist rejim sırasında falan inşa edildi o binalar, yataklar falan ve öyle kalmış. Hiçbir şey değiştirmemişler. Hiçbir şekilde bir modernlikten uzaktı yani. Öyle diyebilirim. Onun dışında çok fazla Türk nüfusu vardı.
Yani giderken beklemiyordum açıkçası, hani Erasmus'a gidiyorum, Polonya'ya gidiyorum bir de, hani o kadar tercih edileceğini bilmiyordum oranın. Bir de küçük bir şehriydi. Çok fazla Türk vardı, hani %35, %40 gibi bir Türk nüfusu vardı ve onun dışında İtalyan ve İspanyollar oluşturdu yine büyük bir bölümü. Öyle, o konuda biraz hayal kırıklığına uğradım diyebilirim yani. Çok fazla Türk'le aynı ortama girdiğim için. Çünkü gittiğin zaman başka bir ortam bekliyorsun. Farklı farklı ülkelerden insanlar bekliyorsun ve çok çeşitli değil ülke sayısı. Çok azdı. Öyle, o konuda hayal kırıklığına uğradım biraz. Kendi yemeğimizi kendimiz yapmamız gerektiği için belli bir market alışverişi yapmak zorunda kaldık. Ve yani böyle fiyatlara baktığın zaman da ister istemez Türk lirasına çeviriyorsun. Veya işte Türkiye'de bunu ne kadar alabilirdim falan diye bakıyorsun. Genelde alabileceğin her şey Türkiye'den daha ucuz. Bazı şeyler var tabii daha pahalı olan. Mesela sebze ve meyve gibi. Onlar daha pahalı oluyordu. Hani hatta bazı meyvelerde fazla bir fark vardı ki karpuzu dilim şeklinde satıyorlardı. Hani böyle bütün bir şekilde istesen karpuz alamıyorsun. Öyle dilim şeklindeydi. Onun dışında sulardan, su hakkında konuşmak istiyorum biraz. Gerçekten doğru suyu bulana kadar bir hafta falan geçti. Hep yanlış su aldım. Çünkü çok fazla su çeşidi var. İşte gazlı su var, normal fazla mineralli su var. İşte tatlı sular var, işte elmalı su, vişneli su falan, çok değişik fazla su var. Aynen, musluk suyu bile vardı yani. Böyle çok ucuz bir miktarı alıyorsun ama musluktan içsen aynı su mesela. Alkol çok ucuzdu. Herkesin tahmin edebileceği üzere. Çok ucuz bir fiyata alkol alabiliyorsun. Sokakta alkol alamıyorsunuz. Denemeyin. Şimdi alkol marketlerde ucuz, onun dışında klaplarda da ucuz. Club, bar tarzı yerlerde de ucuz gayet. Hani Türkiye'de tam olarak nasıl bilmiyorum ama herhalde daha pahalıdır. Bir yere girdiğin zaman en azından birkaç kat daha fazla veriyorsundur. Polonya'da öyle değildi mesela. Daha hani öğrenci dostuydu. Mekanlardan vesaire istediğin gibi içebiliyordun yani. Öyle gece hayatı var. Çoğunluk gidiyor. Birkaç tane kulüp vardı hani çok fazla kalabalık olmamasına rağmen şehrin. Gelen kişi sayısı da fazlaydı gayet. Otobüs ağından bahsetmek gerekirse şöyle, ben farklı fakültelerde derse girdim. Bazı fakülteler daha uzaktaydı, bazıları daha yakındaydı, yürüme mesafesiydi. Uzakta olana giderken otobüs kullanmam gerekti. Otobüste de şöyle bir şey var. Kiosk denilen böyle bir kulübe tarzı bir şey var. Böyle içinde bir adam var, sana bilet satıyor. Orada işte sakız makız başka şeyler de alabiliyorsun. Bilet alıyorsun, küçük böyle bir şey. Otobüse bindikten sonra veya işte tramvaya, genelde tramvayla gidiyorduk. Tramvaya daha geniş olduğu için ve daha hızlı gidiyordu. Otobüse bindikten sonra tramvaya bir okutma yeri var onun. İstersen okutuyorsun. İşte üzerine bir tarih, bir damga bir şey atıyor. Senin biletli olduğunu gösteriyor. Çünkü şöyle bir şey var. İstersen biletsiz de binebilirsin. O riski alabilirsin. Daha sonra bir anda bir yerden böyle şeyler çıkıyor. Görevliler çıkıyor. İşte normal sivil giyinmişler. Ama bir anda böyle burasını açıyor böyle. Burada işte bir kartı var falan filan. Ben görevliyim. İşte biletini göster diye böyle. Senin arana böyle ajan gibi sızıyor. Ondan sonra işte biletini görmek istiyor. Biletini gösteriyorsun. Ama istersen de dediğim gibi biletsiz gidebilirsin. Gideceğin yer bir iki duraksa. Onun dışında yemek kültürü. Trende bana kebap demişlerdi. Dil konusunda İngilizce sadece size yetmeyecek. O yüzden hani ben İngilizce biliyorum, oraya giderim, herkesle konuşurum falan gibi düşünmeyin. Arabaları kırmızı ışık yandı. Bütün arabalardan hiçbir ses çıkmıyor, hiçbir arabadan. Sadece bir arabadan yüksek sesle Türkçe pop müzik çalıyordu.